Danişmentliler 1071-1178 yılları arasında Sivas, Malatya, Kayseri ve Amasya civarında hüküm süren bir Türkmen hanedanıdır. Hanedanın kurucusu olan Danişment Gazi'nin menşei ve yaşadığı devir tarihçiler arasında hala tartışma konusudur. Kaynaklar Danişmend'in asıl isminin Taylu olduğunu, Türkmenlere öğretmenlik yaptığını ve zamanla hükümdarlığa kadar yükseldiğini söyler. Bu görüşü esas alan tarihçiler onun Türkmen asıllı Danişment Taylu bin Ali et-Türkmani olduğu konusunda müttefiktirler. 1063 yılından itibaren Sultan Alparslan'ın hizmetine giren Danişment Gazi, bilgeliği, cesareti ve yiğitliğiyle onun dikkatini çekmiş ve en güvenilir vezirleri arasında yer almıştır. Malazgirt Savaşı'na da katılan Danişment Gazi, zaferin kazanılmasında önemli rol oynar. Danişment Gazi, kalem erbabı, okuma yazma bilen bilge bir şahsiyettir. Bu yüzden kendisine Danişment denilmiştir. Danişment Gazi, bilgelikle mücahitlik vasfına sahip müstesna şahsiyetlerden biridir. Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı'na katılan emirlerinden Anadolu'da fetihlerde bulunmalarını ister ve fethedecekleri yerleri kendilerine ikta olarak verileceğini bildirir. Zaferden sonra fetihlere girişen beyler, Anadolu'nun muhtelif şehirlerini fethederek buralarda kendi isimleriyle anılan beylikler kurarlar. Danişment Ahmet Gazi de zaferden sonra Sivas'a gelir. Danişment Gazi fazla bir mukavemetle karşılaşmadan Sivas'a girer ve 1071 tarihinde Danişmentli hanedanını kurar. Daha sonra Sivas'ı bir üs olarak kullanarak Amasya, Tokat, Niksar, Kayseri, Zamantı, Develi ve Çorum'u Danişmentli topraklarına katar. Danişment Gazi daha çok Haçlılar ve Rumlarla yaptığı mücadelelerle dikkat çekmiş, öne çıkmıştır. Mayıs 1097 tarihinde İzni'yi kuşatan Haçlılar şehri sıkıştırmaya başlarlar. Bu sırada Malatya'yı kuşatmakta olan Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan bunu duyunca süratle İzni'ye hareket eder. Fakat güçlü Haçlı orduları karşısında tutunamaz. İzni'yi kendi kaderine terk ederek Anadolu içlerine çekilir. Bu arada muhtelif bölgelerdeki Türk beylerine de haber göndererek yardıma çağırır. Danişment Gazi ve Kayseri Emiri Hasan ile ittifak yapar. Bu müttefik Türk kuvvetleri 30 Haziran 1097 günü Eskişehir Ovası'na çıkan vadiyi keserler. Eskişehir Ovası'nda cereyan eden savaş çok çetin geçer. Sultan Kılıç Arslan zırhlı birliklerden oluşan Haçlı ordusunu yenemeyeceğini anlayınca geri çekilmeye karar verir. Danişment Gazi bir yandan Haçlılar ve Rumlarla mücadele ediyor, bir taraftan da hakimiyet sahasını genişletmek için Malatya'yı ele geçirmek istiyordu. Haçlıların Anadolu'yu geçerek Suriye'ye doğru ilerledikleri sırada Malatya hakimi Gabriel ile irtibat kurduklarını öğrenen Danişment Gazi, 1098 yılında büyük bir orduyla Sivas'tan Malatya'ya hareket ederek şehri kuşatmaya başlar. 3 yıl devam eden kuşatma sonunda Danişment Gazi'ye karşı koyamayacağını anlayan Malatya hakimi Gabriel, Antakya Prensi Bohemund'a haber gönderip yardım ister ve kızı Morfia'yı kendisine vereceğini bildirir. Yardım çağrısını alan Bohemund, 1100 yılı Ağustos ayında kuzeni Salerno Kontu Richard ve 300 şövalye ile birlikte Malatya'ya hareket eder. Ancak Ermeniler Frankların Malatya'ya yerleştikten sonra kendilerini buradan uzaklaştıracakları korkusuyla Danişment Gazi'ye gizlice haber gönderirler. Ayrıca Malatya hakimi Gabriel de Bohemund'u davet ettiğine pişman olmuştu. Bu yüzden onu hemen şehre sokmayıp Danişment Gazi gelinceye kadar oyalamak istiyordu. Bohemund olup bitenlerden habersiz olarak Malatya'yı Aksu Vadisi'nden ayıran dağlık bölgeye tedbirsiz bir şekilde girer.
Pusuda beklemekte olan Danişment Gazi, ansızın etrafını sarar. Çok kısa süren çetin bir savaştan sonra bütün Haçlı ordusu imha edilir. Müslümanların korkulu rüyası Bohemund, kuzeni Richard ve ileri gelen adamları esir alınır. Zincire vurulan Bohemund ile kuzeni önce Sivas'a daha sonra da Niksar'a götürülerek hapsedilir. Haçlı liderlerinin maruz kaldıkları bu felaket, savaş meydanından kaçmayı başaran bir Haçlı şövalyesi tarafından Urfa kontu Bodin'e haber verilir. Bodin yanında bulunan az sayıda bir kuvvetle Bohemund'u kurtarmak için yola çıkar. Bodin'in yaklaşması üzerine Danişment Gazi kuşatmayı kaldırıp Sivas'a hareket eder. Bodin Danişmentlileri bir süre takip ettikten sonra Malatya'ya döner. Malatya hakimi Gabriel Bodin'le anlaşarak ona tabi olmayı kabul eder. Bunun üzerine Bodin bir kısım kuvvetlerini Malatya'ya bırakarak Urfa'ya döner. Haçlıların Türkler karşısında kesin olarak mağlup olmaları Avrupa'da büyük bir heyecan uyandırır ve yeni bir Haçlı ordusunun yola çıkmasına sebep olur. Lombardlar ve Normanlardan oluşan bir Haçlı ordusu yaz başlarında Kastamonu'ya hareket ederler. Kastamonu'dan da Kızılırmak üzerinden Danişmentli topraklarına yürürler. Endişeye kapılan Danişment Gazi, Kılıç Arslan'la ittifak yaptığı gibi Halep Meliki Rıdvan'dan, Mardin, Meyya Farikin, Amit, Harput, Erzincan ve Divriği emirlerinden de yardım ister. 5 Ağustos 1101 tarihinde Merzifon-Amasya arasında meydana gelen savaşta yorgun ve bitkin düşen Haçlı ordusu bozguna uğratılarak bol miktarda ganimet ele geçirilir. Bu zafer Türklerin cesaretini artırırken Haçlıları da umutsuzluğa düşürür. Danişment Gazi Haçlılar karşısında kazanılan bu zaferden sonra Malatya'yı yeniden kuşatır. Malatya hakimi Gabriel teslim olmamakta ısrar eder. Kuşatmanın halkı zor durumda bırakması, Malatya hakimi Gabriel'in halkı zulümle idare etmesi halkı bunaltmıştı. Gabriel'in kötü idaresinden bıkan askerler de Gabriel'den intikam almak istiyorlardı. Bu yüzden askerler Danişment Gazi'ye kapıları açarlar. Danişment Gazi hiçbir mukavemetle karşılaşmadan içeri girer. Herkese huzur içinde evlerine ve işlerinin başına dönebileceklerini söyler. Danişment Gazi halka gıda yardımı yapar, çiftçilere tohum ve hayvan dağıtır. Gabriel öldürülür. Zindanlara doldurduğu insanlar serbest bırakılır. Danişment Gazi Malatya'da huzur ve emniyet içinde büyük bir kalkınma seferberliği başlatır. Malatya onun zamanında en mutlu devirlerinden birini yaşar. Antakya Prensi Bohemund ile kuzeni Richard'ın esir alınmasından sonra meydana gelen gelişmeler, o zamana kadar Haçlılara karşı birlikte cihat eden iki Türk hükümdarını birbirine düşürür. Bohemund'un esir düştüğünü öğrenen Bizans İmparatoru Alexios Komnenos, Bohemund'un kendisine teslim edilmesi için Danişment Gazi'ye 260.000 altın vermeyi teklif eder. Bu müzakerelerden haberdar olan Türkiye Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan, hem Anadolu Sultanı hem de müttefiki olduğu gerekçesiyle Bizans İmparatorundan alınacak fidyenin yarısını ister. Bizans İmparatoruna teslim edilmekten korkan Bohemund ise akrabalarına haber gönderip 100.000 dinar tutarındaki fidyenin temin edilmesini ister. Ayrıca Danişment Gazi'ye Urfa Kontu ve Kudüs Kralı'yla birlikte tabi olacağına ve Antakya'nın eski hakimi Yağısıyan'ın ailesini serbest bırakacağına dair söz verir. Bizans İmparatorunun teklif ettiği fidyenin yarısını Kılıç Arslan'a vermek istemeyen Danişment Gazi, Bohemund'un tedarik edeceği daha az fidyeyi kabul ederek onu 1103 yılında serbest bırakır. Bohemund Antakya'ya döner dönmez Müslümanların hakimiyetindeki topraklara saldırır. Pek çok Müslümanı öldürür. Vergi adı altında mallarını müsaade eder
Böylece ödediği fidyenin kat kat fazlasını çıkarır. Bu hadiseden dolayı saygın tarihçiler, Danişment Gazi bu hatalı hareketiyle Müslümanlara yaptığı iyiliklerin silinip yok olmasına sebep oldu diyerek onu tenkit etmişlerdir. Bu sırada Antakya üzerine sefere hazırlanan Sultan 1. Kılıç Arslan, Danişment Gazi'nin Bohemund'u 100.000 altın fidye karşılığında serbest bıraktığını öğrenir. Seferden vazgeçerek süratle Danişment Gazi üzerine yürür ve Maraş yakınlarında onu hezimete uğratır. Bu bozgun Danişment Gazi'nin itibarını çok sarsar. Bu hadiseden yaklaşık 2 yıl sonra Danişment Gazi 1104 veya 1105 tarihinde Sivas'ta vefat eder. Kabri Niksar'da olup türbesi kitabesizdir. Kaynaklar onun iyi bir şahsiyet olduğunu, halka iyi davrandığını, Hristiyanların bile ondan övgüyle söz ettiklerini kaydeder. Bu videomuzda Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük gayretleri olan ve Haçlılarla mücadelesiyle öne çıkan Türk Beyi Danişment Gazi'nin hayatına kısa bir bakış yaptık. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.